Şeyhülekber. İslam düşünce okyanusunun en derin yerine dalmaya hazır mısınız? Öyle bir isimden bahsedeceğiz ki, kimileri ona hayran olup, en büyük Şeyhülekber dedi, kimileri ise onu anlamakta zorlanıp karşı çıktı. O, Muhyiddin İbnül Arabi. Onun dünyasında gördüğümüz her şey, ağaçlar, kuşlar, hatta bizler, tek olanın, yani Allah'ın sonsuz isimlerinin birer yansınasıyız. İbn Arabi bize sadece bir felsefe anlatmadı. Varlığın sırrını, kainatın haritasını çizdi. Bugün onun iki dev eseri Fütuhat-ı Mekkiye ve Fususul Hikem'in rehberliğinde hakikatin perdelerini aralamaya çalışacağız. Endülüs'ten Kabe'ye. Hikayemiz 1165 yılında Endülüs'ün, bugünkü İspanya'nın Mursiya şehrinde başlar. İbn Arabi, ilim ve irfan dolu bir ortamda büyüdü. Henüz gencecik bir delikanlıyken, dönemin büyük filozofu İbn Rüşd'le karşılaştı. İbn Rüşd, ona evet mi, hayır mı diye sordu. İbn Arabi'nin cevabı, aklın sınırlarını aşan bir bilgeliğe işaretti. Ancak Endülüs ona dar geldi. Gördüğü manevi bir işaretle doğuya yöneldi. Kuzey Afrika üzerinden Mekke'ye ulaştı. İşte ne olduysa orada oldu. Kabe'nin gölgesinde. Mekke onun için sadece bir şehir değil, manevi bir fetih kapısıydı. Ruh dünyasının kapıları ard ardına açıldı ve o meşhur eserlerini kaleme almaya burada başladı. Vahdet-i vücut. İbn Arabi denince akla gelen ilk kavram şüphesiz vahdet-i vücut, yani varlığın birliğidir. Bu konuyu anlamak zordur ama o bize muazzam bir metafor sunar. Ayna. Düşünün ki tek bir ayna var, Hakk'ın varlığı. Ama bu aynanın karşısında sonsuz suretler beliriyor. Biz aynadaki görüntülere bakıp bunlar çoktur diyoruz. Oysa ayna tektir. İbn Arabi'ye göre evren, Allah'ın El-Halık, El-Musavir, Ev-Rahman gibi güzel isimlerinin göründüğü bir sahnedir. O der ki, varlıkta Allah'tan başkası yoktur. Gördüğümüz çokluk, ağaç, taş, insan, denizin üzerindeki dalgalar gibidir. Dalgalar çoktur ve farklıdır. Ama hepsi aslında aynı denizdir. Fütuhat-ı Mekkiye. Mekke'de yazmaya başladığı ve tamamlaması yıllar süren Fütuhat-ı Mekkiye, tasavvuf tarihinin en kapsamlı ansiklopedisidir. Binlerce sayfalık bu dev eser, şeriattan hakikate, meleklerin yaratılışından kıyamet gününe kadar her konuyu manevi bir keşifle anlatır. İbn Arabi bu kitapta sanki bir manevi coğrafya uzmanı gibi konuşur. Ona göre Kabe sadece taştan bir bina değil, insanın kalbinin sembolüdür. Fütuhat, aklın sınırlarını zorlayan, okuyucuyu madde aleminden alıp mana aleminin katmanlarına çıkaran bir rehber kitaptır. O, bu eseri kitaplardan okuyarak değil, gönlüne doğan ilhamla yazdığını söyler. Fususul Hikem. Ve gelelim onun en tartışılan, en yoğun eserine. Fususul Hikem, yani hikmetlerin yüzük taşları. İbn Arabi bir rüyasında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir kitap uzattığını ve bunu al ve insanlara anlat dediğini rivayet eder. Sadece 27 bölümden oluşan bu ince kitap, her bölümde bir peygamberi ve o peygamberin temsil ettiği özel bir ilahi hikmeti anlatır. Örneğin Hazreti İbrahim'de bosluk hikmetini, Hazreti Musa'da yücelik hikmetini, Hazreti İsa'da peygamberlik hikmetini açıklar. İbn Arabi'ye göre en büyük hikmet insan-ı kamil, mükemmel insan sırrıdır. İnsan, Allah'ın bütün isimlerini üzerinde toplayan en mükemmel aynadır. Kainat insan için yaratılmış dev bir bedense, insan o bedenin ruhudur. Rüya içinde rüya. İbn Arabi'nin bize fısıldadığı en çarpıcı gerçek şudur: dünya bir hayaldir ama hakikatin hayalidir. O, Peygamber Efendimizin "insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar" hadisini şerh ederek yaşadığımız hayatın bir rüya olduğunu, asıl uyanışın ölümle ve hakikate ermekle başlayacağını söyler.
Şam'da vefat ettiğinde mezarı yüzyıllar boyunca kaybolmuştu. Ancak Yavuz Selim Şam'ı fethettiğinde onun mezarını bulup türbe yaptırmıştı. Çünkü Osmanlı, İbn Arabi'nin fikirlerine büyük saygı duymuştu. Şeyhüekber bugün bile eserleriyle bizi o büyük uyanışa, bir olana davet etmeye devam ediyor. Bir sonraki irfan yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hakikatle kalın.